Burada Allah'tan başka sultan yoktur. Emirler, kılıçların keskinliğiyle verilecek. 11. yüzyılın ortaları, Anadolu topraklarının Bizans İmparatorluğu'nun hakimiyeti altında olduğu bir dönemdi. Ancak Selçuklu Türklerinin doğudan gelen akınları, Anadolu'nun Bizans için güvenli bir bölge olmaktan çıkmasına neden olmuştu. Bu sırada Selçuklu Sultanı Alparslan, asıl hedefi Bizans'la doğrudan bir savaş yapmak olmamasına rağmen, gelişen olaylar sonucunda bu büyük meydan okumayı kabul etti. Tarih 26 Ağustos 1071, Bizans İmparatorluğu'nun görkemli ordusu ile Büyük Selçuklu Devleti'nin yiğit askerleri Anadolu topraklarında karşı karşıya geldi. Bu sadece bir savaş değil, bir milletin kaderinin çizildiği, tarihin akışının değiştiği bir dönüm noktası. Savaş, Malazgirt Ovası'nda gerçekleşti. Bizans İmparatoru 4. Romanos Diogenes'in hedefi, Selçuklu akınlarını durdurup Anadolu'yu güvence altına almaktı. Ancak Sultan Alparslan'ın liderliğindeki Selçuklu ordusu sadece askeri taktikleriyle değil, aynı zamanda liderlik gücüyle de dikkat çekiyordu. Malazgirt Savaşı'nın dikkat çekici bir yönü, Sultan Alparslan'ın savaş öncesinde sergilediği kararlılıktır. Savaştan bir gün önce, beyaz bir kaftan giyerek askerlerinin karşısına çıkan Alparslan, Allah'a olan inancını ve zafer kararlılığını şu sözlerle dile getirmiştir. Eğer şehit olursam, bu beyaz elbisem kefenim olsun. Eğer galip gelirsek, önümüzde yeni bir çağ açılacak. Savaşın ilk saatlerinde Sultan Alparslan'ın ordusu, Bizans ordusunun güçlü saldırılarına karşı dayanıklı bir savunma gerçekleştirdi. Bizans ordusunun safları oldukça genişti ve görkemli zırhlarıyla etkileyici bir görüntü sergiliyorlardı. Bizans İmparatoru 4. Romanos Diogenes, ordusunu disiplinli bir şekilde yönetiyor ve Selçuklu hattını kırmayı amaçlıyordu. Ancak Sultan Alparslan, ordusunu sahte bir geri çekilmeye yönlendirdi. Bu taktik, Bizans ordusunu daha içeriye doğru çekti ve onların düzenini bozdu. Selçuklu askerleri bu noktada hızla hareket ederek okçularıyla Bizans saflarına saldırmaya başladı. Çevik Türk süvarileri düşman hattını rahatsız edici ok atışlarıyla güçsüzleştirdi. Aynı zamanda Selçuklu askerleri Bizans birliklerini iyice yıpratarak daha büyük bir taarruza hazırlık yaptı. Savaşın en kritik noktalarından biri Selçuklu ordusunun kullandığı hilal taktiği olmuştur. Bu taktik düşman ordusunu merkeze çekerek pusuya düşürmeyi amaçlar. Alparslan'ın askerleri bu taktiği büyük bir başarıyla uygulayarak Bizans ordusunu darmadağın etti. Alparslan'ın süvarileri ve piyadeleri Bizans askerlerini çevreden kuşatarak onları tam anlamıyla kıskaca aldı. Bu an Selçuklu ordusunun zaferini garantileyen dönüm noktasıydı. Romanos Diogenes ve onun komuta ettiği üst düzey Bizans askerleri bu durumda çaresizce Selçuklulara boyun eğmek zorunda kaldı. Savaşın sonunda 4. Romanos Diogenes esir alındı. Sultan Alparslan ona karşı oldukça cömert ve hoşgörülü bir tavır sergileyerek hayatını bağışladı. Bu esir alma anı Selçuklu liderliğinin ve Türk hoşgörüsünün bir göstergesi olarak tarihe geçti. Bu zafer sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda Anadolu'nun Türkleşmesi sürecinde atılan en büyük adımlardan biri oldu. Türkler Anadolu'ya kalıcı olarak yerleşmeye başlamış ve bu topraklarda yeni bir medeniyetin temellerini atmıştır.